Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Başyiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Sivas Altınyaylı'dayız değil mi şu anda? Aynen öyle. Altınyayla merkez mi burası? Merkez. Değerli abim, sevdiğim dostum Kadir Yücegöy'le birlikteyiz. Kadir abi, izleyenlerimizin bir kısmı seni tanıyor. Daha önce birlikte bir video yapmıştık. O arada yeni izleyenler de dahil oldu kanalımıza. Öncelikle videomuza geçmeden önce sarı kangallarla ilgili. Sarı kangal mı, kırmızı kangal mı birazdan konuşacağız. Sen önce kendin hakkında bir bilgi verirsen. Kadir Yücegöy kimdir? Aynen öyle. Kadir Yücegöy. Saf Kangal ve köpekler işte üzerine bir dernek kurduk. Saf Kangal Koyunu ve Köpeği Koruma ve Yetiştirme Derneği olarak. Onun da başkanlığını yapıyorum. Sarı köpekler üretiyoruz. Evet. Yani bu sarı köpekleri de anlatacağız şimdi. Özelliklerini işte yani sen sorarsan sorularına da cevap vereceğiz. Evet. Biz bunlara çok değer veriyoruz, önem veriyoruz. Değerli köpekler, kurtçu köpekler. Ya şimdi ben öncelikle değerli dostlar Altınyaylı'da Kadir Yücegöy ve diğer kangal sever dostları, arkadaşları hem hayvancılıkla uğraşıyor olmalarından dolayı hem de gerçekten kangal köpeğinin ruhunu biliyor olmalarından dolayı çok önemlisiniz. Bu anlamda çok da güzel üretimler yapıyorsunuz. Çok da hizmet ve emek veriyorsunuz. Sen de bizim için Eyvallah abi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Emeklerimizin devamı güzel olur inşallah. İnşallah. Şimdi kangal köpeği için karakteristik renk boz karabaş olarak biliniyor. Yani. Bunun koyu kırçılları da var, işte açık kırçılları da var. Bununla birlikte bu sarı köpekler de var. Sarı köpeklerle ilgili bize birazcık bilgi verebilir misin? İzleyenlerimiz de öğrensinler. Yani sarı renk kangal olur mu? Ya bizim bizde olmaz diye bir şey yok. Biz yani çok abartılı böyle renk tonları üzerinde olmadığı sürece hani ala diyoruz ya. Parçalı renk. Yani sarı olsun, tek renk olsun. Boz olsun, tek renk olsun. Biz ona çok önem veriyoruz. Yani bu sarı köpeklerimiz zaten yıllar önce vardı ama bir ara kaybolmaya yüz tuttu bunlar. Yani çok azaldı. Yani bu orijinal sarılar. Sarı renkleri var tabii ama. Evet. Bunlardan birkaç taneydi. Biz bunlardan bayağı bir çoğalttık. Sen de gördün. Ha bunların altından boz da çıkıyor yani. Sadece hepsi sarı çıkmıyor. Evet. Yani bunun babası misal boz yani. Bunun babası boz. Anası sarı tarafından geldiği için sarı renk attı. Yani Sen söylediğin için müdahale ettim. Mesela babası burada. Şurada arkada bir yavrusu var. Dişi yavrusu. Yani. Oldukça da güzel bir yavru. O da mesela boz renkli çıkmış. Tabii. Yani o da bunun kızı. Biz renklere fazla takılı kalmıyoruz. Biz en çok yani sen defalardır soruyorsun biz de söylüyoruz ama kurtçu. Yani kurtçu köpeklere çok önem veriyoruz. Kurtçu olmasına önem veriyoruz. Onun için mesela bunlar zaten kendini kanıtlamış bir köpekler. Yani şu da yani aynı ırktan değil ama yani çok değerli bir köpek gördüm. Ben de bunu ilk sefer görüyorum. O ifadeyi biraz bir yakından çekme şansımız var mı? Mesela bu köpeklerin ikisi de kurtçulluğu tescilli olan köpekler değil mi? Yani kurtçul köpekte bir ifade var diyorsun ya abi. Bakalım izleyenler yani işte, de görebilecekler mi o ifadeyi? Yani bu işle uğraşan, buna emek veren, yani bu köpekleri seven insan bu yüze baktın mı bize bir şey sormaması lazım. Yani şu ifadeyi görünce anlatacak hiçbir şey kalmıyor. Yani sen de görüyorsun yani bu köpekler iş yapmışlar, çalışmışlar. Kurtla mücadele etmişler, rakipleriyle mücadele etmişler. Yüzlerinde bu var zaten. Hiç anlatmaya gerek yok. Bir tane de sarı bende var. O bunlar kadar donanım olarak şey değil. Hani başarılı değil. Bu iki köpek de ondan daha üstünler. Ama sarılarda ben şunu gördüm. Çok uyanık karakterler sanki. Aynen böyle öyle. hep tetikteler. Aynen. Gözleri devamlı Doğru yani muyum? bir av peşinde, yani bir hedef peşinde. Yani o yüzden de bu köpekleri çok seviyoruz. Yani sarıları üreteceğiz. Niye? Biz bunlardan verim alıyoruz. Verim alıyoruz derken yani neydi verimiz? Sürülerde çok iyi çalışıyorlar. Sürülerini çok iyi koruyorlar. Onun için de arkadaşlar hep üretici zaten, hayvancı. Bunlara daha çok yoğunlaşıyoruz. Bunlardan biraz daha çoğaltacağız. Bir de şunu söylemişlerdi. Özellikle Çerkez köylerinde eskiden, şu anda var mı bilmiyorum, gezme şansım olmadı. Oldukça sert, hem insana karşı hem de işte sürüdeki koruma performansı olarak sarı köpeklerden bahsediyorlar. Hiç bunlarla ilgili bilgin var mı? Var. Ben o köpekleri çoktan takip ediyorum ama özü kalmadı. Bak yani şu köpekte gerçekten bir tarafı oraya dayanan bir köpek, bir tarafı da bizim köpeklere dayanıyor. Bunları çoktan takip ediyordum ben. Yani bunu da Ümit arkadaş almış. Evet. İyi de yapmış. Üretilecek bir köpek. Biz bundan yavru da alacağız. Yani ama o köpeklerden gerçekten şunun kalması benim için büyük bir değer oldu. Bunu görünce gerçekten sevindim. Yani o Pınarbaşı çevresinde gerçekten o köpekler kendilerini söyletmişti. Sarı köpekler. Evet. Ama
Orada bunları tabii üretecek kişi kalmadığı için sürülerin de azalmasından dolayı o köpekler kayboldu. İşte Altınyaylı'nın da en çok sevdiğim şeyi bu. Birbirlerinden dayanışma içerisinde olan bir ekip var. Olmamız İyi köpeklerin gerekiyor. birbirinden eşleşmesini sağlıyorsunuz. Bu İşte gerçekten çok görüyorsun önemli. biz 20 kişiyiz, her birbirimizle bağlantılıyız. Yani çiftliği de olsa, çiftlik işi yapanlar da var. Yani hayvancılık da yapanlar var ama bağlantılarımız çok iyi, sıkıntı yok. Üretiyoruz. Hangimizde güzel köpek varsa soyunu bildiğimiz köpekleri daha çok üretiyoruz. Yani soya önem veriyoruz. Yani soy çok önemli. Bir de köpeklerin post yapısını da yakından bir gösterelim istiyorum. Umut, biraz yakınlaşma şansın var mı? Mesela özellikle de şu sarının. Yani basarlarını ikisini de çek, çok- tüy yapılarını çek. Onları Yani göstereceğim. o çok önemli. Değişik böyle keçe gibi bir tüyleri var abi. Değil mi? Yani şunu görüyor musun? Yani şu alttaki şu tüy yapısı çok önemli. Yani bu köpeğin sadece üstündeki değil, yani altına bakmak lazım. Bu eksi bilmem kaç derecede çalışacak köpekler bunlar. Yani soğuğa dayanıklı köpekler zaten. Kesinlikle. Bak mesela bunun annesi cıvır tüylüymüş. Bak bu üşüyor. Gördün Yani. mü? Bak bunlarda bir şey yok. Aynen. Ne oldu kız? Üşüdün mü? He? Aynen öyle. Üşüdün mü? Titriyorsun ya sen. He? Yani tüy yapısı bizim şeyimizde de, cerrah yapımızda, yani iklimimizde bu sert havada çok önemli yani. Dediğin gibi o köpek titrer ama bu da koş gibi buzun üstünde yatar yani. Sarının kızına bayıldım ya. Çok güzel, Ne aynen kadar öyle. yakışıklı bir kızı var gerçekten. Bak bir tanışın bakalım, bir merhaba de. He? Yaşına değmedi daha. Evet. 7-8 aylık ya da 9 aylık civarı falan bir Yani dişi herhalde. öyle olması. Muazzam. Çok güzel bir dişi. Hakikaten süper. Mesela bir de senin sürekli videolarda bahsettiğin bir ön pati yapısı var. Onu da bir yakından izleyenlerimize gösterelim. Onu kesinlikle Bir yapmamız patileri lazım. gösterebilir miyiz? Yani şimdi keşke bir de bozuk, İstersen şöyle bir öne doğru yaklaşalım abi. bozuk yani Tamam. basarları bozuk bir köpek olsa da onu da öyle görsetseydik. Yani bu basarlar çok önemli. Yani şu basarlarda arkalarda çekersen Evet. yani hiçbir kusur yok. Yani biz tavşan ayağı falan diye anlatıyoruz ya. Evet. Yani şu arkaların yani böyle olması gerekiyor. Yani top değil, yatık ve paralel. Yani paralel, şu dirseklerin yere yakın olmasına daha çok önem veriyoruz. Tabii. Yani bak, yani o yavru da gerçekten öyle. Ya yavru tabii daha gelişimini tamamlamadığı için her şey onda detaylı görükmez. İzleyenler de bence şu anda bu yavruya bayıldılar. Bazı Kız. yavrularımız saklıyoruz, meydana Kız. çıkarmıyoruz. Sen ne güzelsin böyle he? Sen ne güzelsin böyle. Yalnız bu ip olmaz, zincir takman lazım. Sıkıntı yok. Yani doğal, gerçi doğal, sıkıntı yok da. Şöyle birazcık derneğin arka taraflarını da gösterelim. Gel Umut Baba. Arkamızda görünen kısımda derneğin üretim Yani, alanı olarak mı kullanıyor? Aynen öyle. Biz buraya getiriyoruz bro. Sürülerdeki Gel Sarı, gel. dişilerimizi getiriyoruz buraya. Burada yavru burada alıyoruz daha doğrusu. Oradan sonra yani öyle bir çalışmamız var. Yani burayı bir yerde şey olarak, böyle üretim yeri olarak. Laboratuvar. Aynen öyle. Yani Kangal yeni yaptık ama laboratuvarı. daha iyisini de yapacağız inşallah. İnşallah. Çok da güzel olacaktır. Mesela köpeklerin bir de şu hoşuma gitti. Çok güçlü baldır yapıları var. Dediğin gibi yani o Yani tabii hissedebiliyorsun. arka biraz basarları sağlam olacak ki yani bu köpekler sonuçta arazide çalışıyor. Yani güçle çalışması lazım. Sen de biliyorsun. Arka basarların yere yakın ve güçlü olması, Evet. baldırların kalın dolgun olması her zaman avantajdır. Gel gel. Çok güçlüsün. Gel tamam gel. Gel. Aynı zamanda burada bana hediye etmiş olduğun boz dişinin de bir tane oğlu var. Onu da görmüştüm. O da çok güzel. Yani biz sana bazı şeyler de gördüm. Yani bir köpeğe hediye edince ucuz olmuş gibi oluyor, tamam mı? Yani ben onu anlıyorum. Biz sana ucuz bir dişi hediye etmedik. Eyvallah Çok abi. pahalı bir dişi hediye ettik. Gönlümüzden o geçti. Sana kötüsünü vermek zaten bize yakışmaz. Allah razı Yani olsun. güzel bir dişi hediye ettik. Sen de inşallah ondan İnşallah yavru alırsın. Bunlar İnşallah gibi. abi. Yani üretilen yavrusu burada gördün işte zaten. Zaten amacımız da o. Çünkü bizim o bölgede köpeklerimizi götürüp sürüde çalıştırma şansımız olmadığı için. Dur lan, üzerime mi işeyeceksin? Ne yapacaksın? İtmecik. Mesela bu sarılarımız bir iki tane değil, biliyor musun? Yani bu sarılardan bayağı ürettik. Şu anda elimizde bunlardan herhalde 10 kadar oldu bu çevrede. Yani bu daha da çoğaltacağız bunları. Üretiyoruz. Bunlar da bayağı bir yoğunlaştık. Ben de çok seviyorum bu rengi. Oldukça yakışıklılar, oldukça güzeller, oldukça hoşlar.
Güzel oldu çünkü izleyenler konusunda Kangal'da çok yanlış bilgiler var. Ya- İnsanlar ne kadar iri, ne kadar gösterişli köpek olursa o kadar doğru Kangal'mış gibi düşünüyorlardı. Ama artık hem camianın içerisinde olanlar hem de camianın dışarısında çoban köpeklerine merak duyan birçok insan Kangal köpeğinin ne olduğunu yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Aynı zamanda farklı renklerini de göstermek, farklı tonlarını da göstermek daha da güzel oldu. Ve köpeklerin genel görüntüsü hakkında artık herkesin bir fikri var. Yani öyle de olması gerekiyor. Yani biz sarıdır, aladır, karadır diye çoğu köpeklerimizi kaybettik. Yani tek kalıba sokma, tek renge sokma bizim sürü köpeklerimizi bayağı bir zarar verdi o. Şimdi o algıyı kaldırdık. Sarı da üreteceğiz, boz da üreteceğiz, koyu renk de üreteceğiz. Yani elimizdeki değerlerin bundan sonra daha iyi kıymetini bilmemiz Kesinlikle, gerekiyor. çünkü sizin aradığınız şey köpeğin hem görsel açıdan doğru olması Aynen öyle. ama en önemli konuda karakter sahibi olması. Yani. Buradaki herkesin sürüsü olduğu için köpeklerin karakterlerini çok kolay test edebiliyorlar. Yani yiğit meydanda belli olur ya, köpek de davarın başında belli oluyor değil mi abi? Tabii yani çoğu üreticimiz de ona bakıyor artık. Yani eskisi gibi şey kalmadı. Yani sürüde hangi köpekler daha verimli, hangi köpekler daha iyi çalışıyor artık biliyorlar. Evet. Uyandık diyelim. Eskisi gibi değil. Artık üreticiler de uyandı. Doğru köpekleri artık biliyorlar. Yani kurt olayında sürüde en çok bize lazım olan kurtçu köpekler. Kesinlikle. Onun için de kurtçu köpeklere ağırlık veriyoruz. Değerli dostlar, baharda burada Sivas'ta Altınyaylı'da yine güzel çekimler yapacağız. Çünkü en önemli kısımlarından birisi çobanların bu konuda bir gün içerisinde ne yapıyor? İşte bu adam sabah kalktığında ne yapıyor? Arazide ne yapıyor? Gece arazide yattığında ne yapıyor? Bunları da ekrana getirelim istiyorum. İnşallah Allah nasip ederse o zaman hem sarıların soylarından hem bozların soylarından hem de kurtçul köpeklerin örneklerinin İnşallah. arazideki performanslarını da ekrana getireceğiz. Tabii. Yani hem bizim açımızdan da iyi oluyor. En azından insanlara bilgi vermek adında. Hem köpeklerimiz tanınıyor senin sayende. Estağfurullah. İnsanlar da sağ yani olun. köpeklerimiz tanıyor diyor ki doğru köpekleri tanımalarını istiyoruz. Doğru Evet. köpekleri sergilemek istiyoruz. Son bir Onun kez daha için de şunları bir bizim için- yakından şöyle bir gösterelim. Şöyle bir Ümit'ciğim, sana zahmet bir kafaları yakından alabilir misin? Şöyle güzel bir kapak fotoğrafı verelim biz. Değerli dostlar, videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben sizin dernek bilgilerini sosyal medya hesaplarınızda buraya ve açıklamalar kısmına ekleyeceğim abi. Olur. Senin son olarak videomuzu kapatmadan ilave etmek istediğin bir şey var mı? Ya şimdi ilave etmek istediğimde nedir? Biz bu köpeklere önce de söyledim. Önem veriyoruz, değer veriyoruz, üretiyoruz. Bizi yani rengiyle falan köpeklerimizi eleştiriyorlarsa eleştirsinler. Çok da önemli değil. Köpeklerimiz meydanda. İtin mahareti de belli diyorsun. Yani aynen öyle. Ama bunlar bir milli değerimizdir. Bunu hep birlikte korumamız gerekiyor. Yani sadece bizim bunları üretmemiz yetmiyor. Evet. O Yani zaman biz bunları tabii ki soylarından size de vereceğiz. sağ ol abi, İsteyen teşekkür ederim. arkadaşlara da vereceğiz. Çoğaltacağız bunları. Yani vatanımıza, milletimize bu değeri daha çok çoğaltarak yani değerlendirmek istiyoruz. Herkese vermeyi de düşünüyoruz bu köpeklerden. Zaten bu iş köpekler sürüde çalıştığı sürece sahip çıkılacak. Bizim Tabii. köpeklerimiz performans köpekleri. Tabii bunu zevk için fabrikasında besleyenler de var. Okey, ama gönlümüz istiyor ki bu hayvanlar hep dağda davarın başında olsunlar. Aynen öyle. Orada mutlular, orada huzurlular, orada karakterlerini Orada biraz yansıtabiliyorlar. daha iyi kendilerini sergiliyorlar. Aynen öyle. Bunu kafeste bir tel örgünün içinde neyini görebilirsin ki? Hiçbir şeysini göremezsin. Aynen. Bunları sürünün başında takip etmek lazım. İnşallah seninle sürü başında da çekimlerimiz falan olur. Onları da çekeriz. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. İleriki zamanlarda onları da yaparız inşallah. Süper. O zaman bu videomuzun genel konusu şuydu. Sarı renkte Kangal olur mu? Olur. İşte burada size güzel örneklerini gördünüz arkadaşlar. Allah'a emanet.